Merhabalar, bugün Visual Scripting ile şöyle açılışımı da yapayım. Bir merdiven tasarlayacağız. Amacım burada bu ortamın nasıl kullanıldığını size göstermek. Bir no-code uygulaması bu. Yani kod bilmeyen biri veya tasarımı, kat ya da tasarım yapmak üzerine uzmanlaşmamış birinin bile blokları kullanarak birazdan göstereceğimiz metotlarla tasarım yapmamızına izin veren parametrik tasarım ortamı. Şimdi bu ortama girdiğiniz zaman ekranı ikiye bölüyor. Benim Katya arayüzüne çok ihtiyacım olmayacağı için orayı şöyle biraz küçülteyim. Daha çok Visual Scripting tarafına bakalım. Burada parametreler, bazı araçlar, kontrol listeleri, geometri oluşturma araçları, matematiksel fonksiyonlar, işte yapay zeka ile beraber içeride kullanabileceğiniz kodlama imkanları, her şey geliyor. Ama buna neredeyse gerek kalmıyor. Çünkü çok güzel bir arayüz tasarlanmış. Örneğin line oluşturmak istediğiniz zaman yazıyorsunuz. Size olası fonksiyonlar listeleniyor. Mesela bir line oluşturdum. Katya ekranında line'ım oluştu. Bunun özellikleri neymiş? Mesela şu anda bunun boyunu 6 metre yapayım. Benim merdivenimin boyutları gibi. Böyle bir line oluşturdum. Ardından merdivenin basamaklarını oluşturmak için buraya dik çizgiler oluşturmam lazım. Önce merdiven yüksekliği kadar bu el geometri üzerinde, line üzerinde bölümler oluşturmam lazım. Bir merdivenin de basamaklarının boyutları yaklaşık olarak 120 ila 200 mm arasında. Ben 170 gibi bir değer buradan aldım. Ve oluşturduğum noktalardan bu oluşan nokta sayısı da şuradan, hatta şöyle sayısına da bakabiliriz. 35 noktaya tekabül gelmiş. Bunu gene bir line oluştur diyorum. Ama bu sefer line'larım bu yönde olsun. Ve boyu da şunlar benim basamaklarımın genişliğini belirleyeceği için bunlara giriyorum. Mesela 3 metre genişliği olsun. İçeride de boşluk içinde eksi 550 milimetrelik bir boşluğumuz olsun. Bakın kolayca oradaki line gruplarını oluşturabildik. Daha sonra buradan bir rotate oluşturuyorum. Bu rotate'i x-y düzlemine dik bir yönde oluştursun diyorum. Daha önce oluşturduğum şeyleri de görecek olursak bir 90 derecelik dönüş yaptı. Şimdi basamakları hayal edelim. Bir artımla ilerler ve döner merdiven düşündüğüm için bunların belli bir adımda ilerlemesini istiyorum. Şimdi bu aşamada öncelikle şu yüzey fonksiyonu veya revolve'la bir x-y ekseni etrafında döndürerek merdiven adımlarımı oluşturayım. Ardından her bir basamağın tanımlayabilmek için ilk önce oluşturduğum o 35 noktadan bir liste çıkarmak istiyorum. Bu listenin de belli açı değerine göre bölünmesini istiyorum. Ve belli yine aralıkların olmasını istiyorum. Şöyle yapalım. Belli adımlarda ilerlemesini istiyoruz demiştik. Buradaki noktalardan vereceğim adım kadar, bu bir açısal adım olacak. O da 15 derece diyelim. Bu açı kadar rotate yapsın. Daha sonra şuraya baktığımız zaman aslında revolve'da gizleyecek olursak bu inanılmaz bir şey. Tek tek bunları belli açılarla döndürmek oldukça zor iş. Katya gibi yazılımlarda siz burada bu artımı vererek hızlıca oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bu oluşturduğum revolve'u da bu açılar kadar adımlamak istiyorum. Bunun için de bir çarpan oluşturacağım. Diyeceğim ki bu açı değerini burada birbirinin içine girme miktarını 1,5 kat gibi düşünüyorum. Buradaki basamaklara uygula dediğim zaman bakın 15'er derece açıyla buradaki her bir revolve'u tek tıklamayla inanılmaz bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bir mucize gibi bir şey. Şurada istemediğim geometrileri kaldırayım daha iyi okuyabilmek için. Ve aşamada basamağı oluşturmam var. Kalınlığı oluşturmam var. Buraya da bir kalınlık oluşturalım. Bu kalınlığın
şuradaki değeri basamağın kalınlığıyla eşit olsun. Bakın karşı tarafta basamaklarımız harika bir şekilde oluştu. Biraz düzen güzel olur. Şöyle ekranımı biraz toparlayacak olursam hiyerarşik bir ilişkiye göre sınıflandır diyorum. Bunu da aynı zamanda bir grup haline getir diyorum. Merdivenler burası olsun. Aynı zamanda bunun cat objesiyle bağlantısı için de şöyle bir yayın işlemi tamamlamam lazım. Artık bu Katya tarafında seçilebilir hale geliyor. Yani birazdan deneyimlemek için bir insan mankeni getireceğiz. Onun temasını burada sağlayacağız. Şimdi bu haliyle dengenizi kaybedip düşebilirsiniz. Dolayısıyla bir trabzan güzel olur. Bu trabzanı inşa etmek için de mevcut tasarımın üzerindeki topoloji unsurlarını çıkaracağız. Bunlardan bir tanesi wrap dediğimiz sub elementler. Hatta şöyle koyalım. Şimdi bakın buradan line'ları çıkardı. Edge olarak. Ben bunların köşe noktalarını çıkar diyorum. Bunlardan spline'lar oluştursun. Geçişi. Bunu yaptı ama yakın olan iki nokta arasında birleştirdi. Bunu tersine çevir dediğimiz zaman araya bir işlemci daha koyup da istediğim spline'ı elde ettim ve bu spline'ı da extrude ederek artık tutacak kadar yükseklik verip 1 metre yeterli bu yüksekliğe bir yüzey elde ediyorum. Bu yüzeyden bir boundary çıkartalım. Sınır hatlarını elde edelim buranın. Bunları geometrik elemanlara çevireyim. Sub elementleri kullanarak. Aynı zamanda bu yüzeyi de belli aşamalarda rigidlik için böleyim. Bu bölme için de çok güzel fonksiyonlar var. Diyorum ki bu yüzeyi böl. Ne kadar böleceğimi sonradan da kontrol edebilmek için buradaki parametreleri dışarı alabiliyorum. Örneğin dikeyde 10 tane eleman kullan, yatayda 2 tane. Artık oluşturduğum elemanları tek bir paydada toplayıp hepsine aynı kalınlıkları verebileceğim bir birleştirme operasyonu yapıyorum. Daha sonra buradan da bir circle sweep oluşturup trabzan geçişlerini tanımlayabilirim. Evet, merdivenimiz hazır. Biraz buraya da derleyip toparlayalım. Sonradan neyin ne olduğunu daha iyi. Şuraya da trabzanlar diyebiliriz. Yine bunun da geometrik olarak erişilebilmesi. Artık kod tarafıyla işim bitti. Artık deneyim tarafına geçtik. Geometrimiz oluştu. Şimdi şöyle ağaç yapımızda ben bir 3D part oluşturmuştum. Bunu bir montaj için alayım ki bir insan etkileşimi yapabileceğim modeli buraya çağırayım. Çalışma ortamımıza geldi. Buraya bir manken oluşturalım. Şuraya Human Design'a gelip bakalım. Mesela şöyle bir arkadaşı buraya çağıralım. Nereye konumlansın? Hemen merdivenin ilk çıkış basamağının oraya bir yere konumlayabilirim. Evet. Sonra biraz düzenleyelim. Bu arada hani insan boyutuna bakınca bu mesafeler ciddi abartı geldi. Şurayı bir toparlamak istiyorum öncesinde. Bunu düzenlemek de gayet kolay. Tekrar design sequence'e gelip istersem buradan düzenleyebilirim. İstersen de ağaç yapımında parametrelerim var. Buradan gidebilirim. Ben biraz daha etkileşimi arttırmak için buradaki model üzerinden gitmeyi tercih edeceğim. Şimdi ağaç yapıma geliyorum. Oluşturduğum geometrilerin altında parametrelerim ayrılmış durumda merdiven diye. Mesela 3 metrelik bir genişlik benim için çok lüks ve alan işgal edecek bir uzaklık. Bir bakalım. Sevimli oldu. Hem maliyet etkin bir çözüm olabilir. Ama biraz daha zengin gözükür dersek mesela 2 metre bir genişliğe getirelim.
Burayı da biraz daha orta açımı biraz daha genişletmek istiyorum. 850 diyelim, 85 santimlik bir orta boşaltmamız olsun. Fena değil gibi. Şimdi mankenimizi biraz daha bu deneyime nasıl katabiliriz? Oraya bakalım. Şimdi öncelikle şunun yönünü bir çevirelim. Sonra burada hazır böyle bazı başlangıç pozisyonlarımız var. Bir tanesi merdivene çıkış gibi. Şu ayağı biraz daha yukarı kaldırabilirim. Biraz yüksek bir basamak yapmış. Genç birinin çıkmasını sağlayacak ya da sporcu birinin çıkmasını sağlayacak değerlerle oluşturmuşuz. Sonra evet biraz daha şu tarafa doğru gelsin. Eli de şu basamaklara temas etsin. Mesela diyelim ki şöyle nasıl bakalım. Şöyle yaptığımız zaman bakın gerçek etkileşimi burada neredeyse yakalayabiliyoruz. Şuradan tutsun. Destek almak için de bu eliyle de şuradan tutabilir. Oh, biraz sert bir şekilde çekmişim. Evet, şöyle bir temas. Burada gayet güzel oldu. Evet, çıkacağı yöne doğru da bakan bir kişi olsun bu. Şöyle yapalım. Evet, fena değil. Sonrasında biraz daha görsellik katalım. Deneyimi biraz daha hissedelim. Gerçeğe benzer deneyimi. Render ortamına geçiyorum. Render ortamında ilk önce bu çevreye, buraya uygun ne olabilir? Şöyle bir bakalım. Mesela şöyle bir alana burayı inşa ettiğimizi düşünelim. Ve malzeme ile biraz daha gerçekçiliği arttıralım. Mesela şöyle bir malzeme seçelim. Neler var elimizde bir bakalım. Güzele benziyor. Şunu ekleyelim. İşte buradaki geometrime gelsin. Aynı zamanda da şöyle bir geometri malzemesi daha bulalım. Gerçekçiliği biraz daha arttırmış olduk. Hangi açıdan bakacağım? Şöyle onu belirleyeyim. Işığın geldiği açıyı biraz daha iyi kullanmak istiyorum. Böyle gayet güzel oldu gibi. Bakalım renderımız ne olacak? Başlatıyorum. Evet. Şuraya bir yaklaşalım. Malzememiz, krom malzememiz gayet güzel duruyor. Basamaklarımızın genişliği yine gayet iyi. Şu açıdan bir gerçekçiliğe bakacak olursak. Evet, fena değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir ürünle başka neler tasarlayabilirsiniz? Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.